Sadece yarım saat insanların gelip döneri seyrettiğini biliyorum. Abi çok yumuşak bir kıvam. Abimin yediği gibi elle karıştırarak tüketiyorlar. Hassasiyeti olan insanlar için böyle ince bir şey düşünmüşler. Güzel de düşünmüşler. Bakın, Turkish Cuisine var. Buradaki yaşayan Türkler bana özellikle buraya gitmemi söyledi. Abi ne yiyorsunuz orada ya? Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Buradaki muhtemelen tek Türk işletme olsa gerek ya bu pazardaki. Bodrum Turkish kebap yazmış. Künefe var, humus var, falafel var, beyti var, tombik döner, baklava. Abi bir selam verelim. Abi selamünaleyküm. Nasılsınız abi, iyisiniz? İyi. Destur var mı? Çekim yapabilir miyim? He. Abi şöyle gördüm, dikkatimi çekti. Buradaki herhalde tek Türk işletme mi? Abi şöyle kısaca tanıyabilir miyiz yani? Nerelisiniz? Aslen ben Sakaryalıyım. Aha. Karadeniz'den Sakarya'ya gelme. Abi senle muhtemelen hemşeri çıkacağız. Sakarya'nın neresinden? Aslen Endek, Karasu'da evim falan. Ben de Karasu'da evim var abi. Allah Allah. Gerçekten. Neresinde? Karasu 32 evler Akkum. Merkezde. Merkezde misin? Abiyle şu anda biz komşu çıkma ihtimalimiz çok yüksek. Biz de Karadeniz'den göçmüşüz abi, Zonguldak'a. Doğu Karadeniz'den mi göçmüşsünüz abi? Ordu'dan geldim. Bizimkiler Trabzon'dan Zonguldak'a göçmüşler. Hep öyle oluyor. Ben orada polislik yaptım Sakarya'da. Değil mi? Evet. Ferizi'de, Kocaeli'de, en sonunda Karasu'da yaşıyordum. Oradan git gel yapıyordum. Şimdi istifa edip dünyayı geziyorum abi. Ya. İstifa ettim bir de. Evet, 2,5 yıl önce istifa ettim. Şimdi hem içerik üretiyorum. Büyük cesaret. Vallahi öyle abi, evet. Ama insan bence bazı şeylerini kılması lazım ya. Abi biraz öyle oldu bizde de ya. Ama hedef belli olunca gerisi teferruat oluyor. Mesela bir mesleğin olabilir, iyi bir şey ama belli bir hedefin vardır. Evet, var. O hedefe ulaşmak için bazı şeylerden vazgeçebiliyor insan. Buna herhalde muhtemelen senin gibi hedefine giden insanlar kolay anlıyor abi ya. Şöyle oldu, benim buraya gelme maceram. Ya ben dedim ki ya Türkiye'nin dışına olsun da bir ayak atayım dedim en azından. Ne zaman, kaç yıl önce? 15 yıl önce, 2010'da, hatta 16 yıl oldu. Ya yurt dışına bir çıkayım dedim. Gazete ilanıyla telefon numarası buldum. Telefon açtım. Dediler ki biz Singapur'u arıyoruz, arıyoruz. Oraya göndereceğiz. Velhasıl gelen kısmet buraya oldu. Biliyor muydun peki Singapur diye bir ülkeyi abi? Hani o zaman çok... Bilmiyordum, hemen araştırdım, baktım, internete girdim. O zaman cep telefonu görüntülü falan yok. Sadece Messenger bile buraya yeni geldiği zaman açıldı, kuruldu. Velhasıl geldim burada. Çalıştım 2 yıl. Evim falan yoktu. Gittim geriye. Dil var mıydı abi? Hiçbir şey yoktu. Sıfır. Sıfır değil. Burayla alakalı sıfır deneyim, tecrübe. Şirket beni buraya getirdi. Buranın fuarlarında döner falan takıyorduk. Orada dilin olmamasının çok şeyini çektim. Zorluğunu çektim. İnsanlar bir şey söylüyor, cevap veremiyorsun. Tuhaf bakıyorlar. Çok önemli değil mi abi? Çok önemli. Dilin eksikliğini ben burada hissettim. Yani Türkiye'de bir tane turist size bir şey sorsa cevaplasanız da cevaplamasanız da o bir sorun değil ama yurt dışında dil çok önemli. Hani derler ya atalarımız bir lisan bir insan diye, gerçekten öyle. Burada azmettim ben. Hemen bir İngilizce çeviri kitabı falan aldım. O zaman internetten telefon falan yok. Çalıştım falan. Aşağı yukarı 5-6 ustaydık, şeftik beraber. Diğerleri hiç aldırış etmedi. Ben buraya uzun gözle baktığım için, Aynen. uzun vadeli baktığım için dili öğrendim kısa sürede. İşte arkadaşlarım sen nasıl öğrendin? Çalışıyoruz, öğreniyoruz dedim yani. Şu anda dilde hiçbir sıkıntı yok. Yok. Çok rahat bir şekilde 15 yıl konuşuyorsun. buradayım 15 yıl. Abi çok ciddi bir uzun bir süre. Bugün ben video başlarken aslında başlığım şeydi. Singapur'da sokak lezzetleri, yemekler ve bulabilirsem Türklerle sohbet etmek istiyordum. Abi burada çok fazla yemek pazarı var. Bunun sebebi ne abi? Bunun sebebi abicim, burada evlerde yemek pişmiyor. Bazı evlerde hizmetçiler falan var, onlar yemek falan yapıyor. Burada herkes çalışıyor abi. 7'den 70'e kadar 90 yaşındaki insan gidip bir iş bulabiliyor. Yani çok enteresan. Yaşlı insanlara burada güvenlik işlerini veriyorlar. Evet, ben de gördüm. Temizlik işinde çalışan gördüm. Temizlik Çok işi, yaşlıydı. güvenlik işi. Çünkü güvenlik işi diyeceksin ki yaşlı insan ne alaka? Burada güvenlik zafiyeti yok abicim. Burada herkes polis. Yani burada insanlar kurallara uyuyor. Kuralcı bir ülke. Burada her insan uyarıyor. Bu çok önemli. Eğer uyarmamış olsa, affedersin, sokaklar pislikten geçilmez. Geçilmez, Çöp evet. olsun, olsun. Belli bir kuralları var ülkenin. Bizim ülkemizde de kurallar var ama Yani, maalesef uyanlar var, uymayanlar var. Uyanlara eyvallah, başta. Eyvallah, başta. Uymayanlar gerçekten
Ama Üretiyorlar yani. kanunun caydırıcılığı var abi. Ben 2-3 gündür buradayım ve buraya böyle bakıyorum. Yani kanun lafta değil. Ve dediğin gibi herkes polis, herkes duyarlı. Aynen. Burada rüşvet, efendime söyleyeyim, parayla dönecek hiçbir şey yok. Çok önemli bu. Devlet halkına bakıyor abi. Polisine, şeyine, memuruna, her şeyine bakıyor. Şu anda kendi halkına bu aya mahsus, diğer aylar, geçen aylar daha fazla vermişti. Bu aya mahsus $300 voucher diyoruz. Yardım mı? Yardım verdi. Bunun yarısı market, yarısı alışveriş. Şöyle gösterelim abi. Şu voucher'dır. CDC voucher. Ha, İnsan- buradan gelip alışveriş yapabilir. İnsanlar geliyor, buradan alışveriş yapıyor. Bu yemek, küçük yemek esnaflarına mahsus. Büyük yerlerde yok bu. Ha, sizi de Yani desteklemek bizi halkın. desteklemek için ve Vay, halkını desteklemek için. çok güzel abi. Ben bu voucher'dan burada mesela günlük ciromun bazen 1/4'ünü, bazen yarısını yapıyorum. Aa, çok güzel abi. Çok güzel. Peki şey soracağım. Nasıl döner, buradaki insanların dönere olan tepkisi nasıl abi? Seviyorlar mı? Seviyorlar. Yani 2010'da ilk ben geldiğimde pazarda ben sadece yarım saat insanların gelip döneri seyrettiğini biliyorum. İlk defa görüyor insanlar. Ama şu anda bana sorarsanız dönerin, Adana'nın, kebabın lezzetini gurme olarak bazı Türklerden daha iyi. Adam yediği zaman mesela şu döneri, mesela bana diyor ki ben falan yerde de yedim ama senin dönerin bir başka diyor mesela. Ne güzel, ne güzel. Yani insanlar artık benimsemiş mesela. Almanya'da nasıl milli yemek olmuş döner burger falan. Hı hı. Burada da yavaş yavaş insanlar Türk yemeğini tanımaya başlıyor. Seviyor ha. Seviyorlar. Ben şeyi dikkat ettim abi. Dün bir çocukla konuşuyordum. Çocuğun adı da Arif, Bangladeşli. Herhalde buradan bahsediyordu. Diyor ki çok güzel döner yapan bir Türk var diyordu. Muhtemelen burası abi. Çünkü bu bölgede var mı senin gibi yapan böyle şey yapan? Burada yakın çevrede. Bu yakın çevrede yok. Bir tek benim burada. Yabancı mutfaklarda bir ikincisine fazla müsaade etmiyorlar. Çünkü birbirine rekabet olduğu için. Ama burası Hint bölgesi. Hint yemeklerine geldikleri için insanlar Hint mutfakları çok. Onlara müsaade ediyorlar lokal olduğu için. Ama bir Türk dönercisi ikincisi gelse bile rekabet içine girecek izin de vermiyorlar doğrusu. Ha. Menünde ne var abi? Şöyle bir Şöyle bir bak abi 20 tane menü var burada. Burada tek başımayım. Hepsi benim elimden geçiyor. abi nasıl yetişiyorsun ya? Ustayım ben, şefim abi. Evet. Şefim yani. Bir restoran menüsü gibi menü var. Efendime söyleyeyim Beytisinden tut, İskenderinden, Ali Nazik, efendime söyleyeyim Pidesi, tombik köfte. ve Abdullah abi döktürmüşün gerçekten. baklava, Bak künefe, Evet. her şey var. Yok abi. Ve yetişiyorsun abi, enerjiksin de Abdullah abi. Enerjini hissedebiliyorum yani. Yoruluyorum biraz. Tatlı bir yorgunluk, kendi işim. İsteyerek, severek yapıyorum. Planların var mı abi senin de? Yani dedin ya bugün plandan konuştuk. Evet. Var mı planların? Vallahi Yoksa bu ülkede misin? Farklı bir ülke. şimdilik buradayım abi. 15 yıldır buradayım. İlerisi için bilmiyorum yani başka bir ülkeyi değiştirebilir miyim? Şu anda burada mutluyum. Mutlusun değil mi abi? Yani yaşantım da iyi. Peki Haftada bir gün nasıl kendime kalıyorsun ayırıyorum. abi? Nasıl kalıyorsun abi şey olarak? Resmi olarak nasıl kalıyorsun? Resmi olarak oturumum var burada. He. Aldın ya, oturma hak kazandın yani. Evet. Anladım. Şu anda yeniledim, 5 yıllık oturumum daha var. Ticaret yaptığın için mi oluyor bu abi? Ticaret yaptığım için evet. Bir de uzun yıllar burada kaldığım için herhangi bir suça falan karışmamışsan oturma izni veriyorlar. Aslında çok zor bu ülkede oturma izni ama Evet, çok zor. Çok prestijli kurallara abi uyduğunuz buraya ama. sürece belli bir şeyi yakalayabiliyorsunuz yani. Bazen de şey yapıyorum, bilmiyorum içerik üreticisi arkadaşlar izliyor mudur? Abi destur alarak çekmekte her zaman fayda var. Bazı insan müsaade etmek istemiyor. Ben o yüzden gittiğim yerde hemen dedim ki abi destur var mı, gösterebilir miyim dedim. Abdullah abi de dedi ki tabii ki, ne demek, gösterebilirsin dedi. Bakın böyle bir yerde pazarı gördünüz. Pazarı sizinle beraber adımladım. Ve hemen dikkatimi çekti. Dedim ki bir selam vereyim. Sohbeti açtı. Abi vallahi seni tanımak çok güzeldi. Şimdi bir tadım yapabiliriz ufak böyle. Gerçekten memleketin tadı tuzu bir farklı. Değerini de bilmek lazım ya coğrafyamızın. Abi şu anda yoğun. İsim bulurken buraya zorluk çektim dedi. Neden diyeceksin Melih dedim. Çünkü misal veriyorum Taksim koyacak. Taksim'i farklı milletten biri, işte Arap oluyor, Singapurlu oluyor veyahut da daha farklı bir Arap ülkesi oluyor. Almış abi bir restoran işletiyor. Bizim isimlerimiz kullanılarak bu şekilde mekanlar açılıyor, işletmeler açılıyor, insanlar para kazanıyor. Abdullah da şimdi ondan bahsediyor. Diyor ki yani hani
isim bulmakta zorluk çektim dedi. Çoğu isim çünkü alınmış. Sonra da Bodrum'u da sevdiği için kendisi Bodrum koymuş. Çoğu videoda bahsediyorum bu konuya. Çoğu videoda değiniyorum. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Çünkü biz bunun üstesinden gelebiliriz. Çünkü biz çok güzel bir, derin bir mutfağa sahibiz. Bunu daha çok pazarlamamız gerekiyor. İnşallah da sayısı artar. Eğer kabiliyetine güvenen insanlar varsa, yurt dışına yatırım yapmak istiyorsa, bildiğimiz bir alan, güzel bir ustayla beraber hakkaniyetli bir şekilde bence denenebilir, yapılır, güzel de olur, para da kazandırır. Yeter ki o dünyaya açılmayı gerçekleştirelim. Biz de elimizden geldiği kadar diğer insanlara, ülkemizdeki insanlara gösteririz bunu. Yolu Singapur'a düşen olursa Bodrum Türk İş Kebap. Bazen böyle konuşmanın arasında fiyat vermeyi unutuyorum. Fiyatlar yine dışarıdaki gibi 5 dolardan başlıyor, 10 dolara kadar gidiyor. Şurada içecek kısmı vardı mesela. Burada bir şey içtim abi, 2 Singapur doları verdim. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Abi diyor kavganın cezası 2 yıl diyor. Veyahut da diyor 5.000 dolar ödersin diyor. Ve buradaki yemek pazarının içerisi tam burası işte esnaf lokantası şekli. Ve birçok Müslümanın gelip yemek tükettiği yerlerden. Hindistan'dayken şunu çok görüyordum. Arkadaşlar burada bakın yemekleri şöyle poşetlere koyup bu şekilde tüketiyorlar. Genelde de bunları pilavın üzerine döküp abimin yediği gibi elle karıştırarak tüketiyorlar. Burada ne var? Bakın lokmalar, nohutlar. Ben diyorum ya her medeniyet kendi ülkesinden, kendi kültüründen bir şeyler getirmiş. Burada lokallerin yemek yediği, aslında turistlerin de deneyimlediği yerlerden bir tanesi. Normalde böyle yerlerde çok turist görmek mümkün olmuyor ama arkadaşlarımız gelmiş abi, deneyimliyor güzelce. Ve geldik Lau Pa Sat'a. Arkadaşlar yemek deyince bütün parmaklar buraya gösterdi. Şimdi ben de hem ileride bir şeyler atıştırmak istiyorum. Aynı zamanda da ilginç ne bulabilirim, size ne sunabilirim? Buranın yemek camiasında neler oluyor, neler yiyorlar, neler içiyorlar hepsini de göstermek istiyorum. Şimdi pazara girince, yemek pazarına girince direkt şu dikkatimi çekti arkadaşlar. Burada helal haram diye bakın sağ tarafa helal olmayan yemek artıkları, tabak, çanak konuluyor. Sol tarafa ise helal olan yemek artıkları konuluyor. Hassasiyeti olan insanlar için böyle ince bir şey düşünmüşler. Güzel de düşünmüşler. Ayrıştırmaktansa o birine ya işte helal istiyorsan git şurada ye, yallah Arabistan demektense ötekine sen cehenneme odun olacağım, ben seninle aynı yerden yemek yemem münakaşasına girmeden böyle bir çözüm bulmuşlar. Demek ki helal yiyen de helal yemeyen de aynı sofrada buluşabiliyor. Hassasiyet olanlar için kullandıkları ürünler de farklı farklı. Ama ne olmuş bak mesela helal haram diye ayırmışlar. Çünkü burada Müslümanlar da var, Müslüman olmayanlar da var. Ve burada bakın alkoller var. Çok değişik alkoller bunlar. Bira mı acaba? Ne bu? Muhtemelen bira. Farklı farklı bira. Pazarda neler var neler. Abi bir defa hani Çin çok köklü bir medeniyet olduğu için gittiği yerlere yemeklerini getirmişler. Ama hani Çin'in yemeğini getirdiği mesela Vietnam diyeyim. Oradaki manzaraları ben zannetmem ki burada göreyim. Şöyle bir fark var. Vietnam'da filan hani köpek eti yeniliyordu. Şu anda Chinatown denilen Çin bölgesine yakın bir bölgedeyim. Aa bakın Turkish cuisine var. Türk mutfağı da var. Acaba sahipleri Türk mü? Dünyanın çoğu yerinden insanlar gelmiş mesela. Hindistan mutfağı. Yan tarafında hemen Çin mutfağı. Döneri koymuşlar hemen. Size fiyatları da göstereceğim. Bak abi. Börek var ya. Sigara böreği var. Singapur'da aç kalmazsınız. 7,5 Singapur doları. Yine hatırlatma yapayım. 1 Singapur doları 33 lira an itibariyle. 330 liraya tombik kebap var. My friend, hello. I am from Türkiye. Wow, sahibi Türkmüş. Bilmiyordum ama şu anda burada değilmiş. Yine Hindistan mutfağı. Abi orada Hindistan mutfağı diyoruz. Böyle Hindistan'ı bazen küçümsüyorlar. Hindistan'da çok derin bir baharat kültürü var. Tavuğu farklı yaparlar, biryaniyi farklı yaparlar. Ya mesela şunlar falan sizi hiç rahatsız etmez. Yani özellikle acısız hissettiğiniz zaman çok rahat bir şekilde yiyebilirsiniz. Sticky rice var. Bakın Tayland'a gidenler bunu çokça bilir. Pirinci bu şekilde yapıyorlar. Üzerine kokonat döküyorlar. Üzerine mango koyuyorlar. Ve bu şekilde tatlı bir atıştırmalık. Arkadaşlar ben önden bir mango smoothie içeceğim. Çok susadım yemekten önce. Düryan zaten malumunuz çok kokan bir meyve. Ağır bir kokusu var. Kimisi çok seviyor, kimisi hiç beğenmiyor. Ama çoğu yerde yemek yasak. Uçağa alınması yasak. Otobüste zaten yemek yasak. Burada da düryan tüketebilirsiniz. Şu anda zaten burası bir düryan kokuyor.
Okay, chicken katsu. Ve yemeğimiz geldi. Arkadaşlar balık, tavuk, pirinç, sos ve turşu. Gayet basit. Şöyle bir şey 7,5-8 Singapur dolarına yakın. Fiyatlardaki yorumlamayı size bırakıyorum. Sizce pahalı mı değil mi? Yani 250-300 liraya şöyle bir öğün yiyebiliyorsunuz. İçecekler de aynı şekilde 150-200 lira bandında. Burası Singapur'daki en büyük yemek pazarı. Ve genelde insanlar yemek yemek için, yemek denemek için buraya geliyorlar. Çünkü burada farklı farklı ülkenin mutfaklarını aynı anda tadabiliyorlar. Hem turistik bir yer hem de lokallerin tercih ettiği bir yer. Buradaki yaşayan Türkler bana özellikle buraya gitmemi söyledi. Burada dedi git yemek ye, yemek dene. Burada bulunduğum süre içerisinde deneyeceğim. Seçenek çok fazla. Türkler genelde seyahat ederken Türklerin ilk sorduğu soru abi ne yiyorsunuz orada ya? Ne yiyorsunuz? Çoğu insan aç kalma korkusuyla seyahat etmiyor. Ama artık dünya kocaman bir köye döndü. Dünyanın her yerinde aynı lezzeti bulabilirsiniz. Hatta bu kötü bir şey yani. İnsanlar bir ülkeye gittiği zaman oranın yemeğinden tatmak istiyor. Ama diyorum ya artık bu global firmalar, zincirler her yerde aynı tadı veriyor size. Burada tatlılar var, atıştırmalıklar. Egg, chocolate egg tart, yumurtalısı, klasik cheese tart. Abi hemen bir tanesinden deneyeceğim. Orijinalinden deneyeceğim ya. Hello. Can I take one original egg tart? Thank you so much. I will eat here. Fiyatlarını da söyleyeyim. 2,6 Singapur doları. Bir güne böyle vurunca aslında 7-8 yemeğe verdik. 7-8 içeceğe verdik. 2-3 tatlıya verdik. Muhtemelen böyle ufak ufak rahat 1000 liralık falan yenir gibi geliyor. Bakalım tatlımız nasıl? Abi çok yumuşak bir kıvam. Yalnız çok lezzetli. Çok hoşuma gitti. Gerçekten içi yumuşacık. Ben bundan bir daha yerim. Sütü, yumurtası, kıvamı. Adamlar hakkını vermiş. Dostlarım konumuz yemek, sokak lezzetleri. O yüzden sokaklarda adımlıyorum. Ama sokakta adımlarken bir tane eczane gördüm. Şimdi bir modern tıp var, bir de geleneksel tıp var. Bir önceki videoda buranın kültüründen bahsettim. O yüzden izlemeyenler varsa bir önceki videoyu izlesin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Şimdi burada çok fazla Çinli olduğu için, %70'lik bir kısım Çin'den geldiği için onlar da kendi yemekleriyle beraber gelmiş, kendi tedavi yöntemleriyle beraber gelmiş. Ben bir baktım bu tarafta modern tıp, eczane, ilaçlar. Bu taraftaysa her şey bitkilerden elde edilmiş. Geyik boynuzu bile var. Hayvanlar, hayvanların uzuvları. Bakın şunlara bakın. İlk defa boynuzları falan görüyorum. Hepsi organik ürünler. Birçok meyvenin, birçok sebzenin, birçok mantarın kurutulmuş versiyonları. Tabi herkes kafaya göre muhtemelen kullanmaz bunları. Ben de geçerken size göstermek istedim. Bakın abi mantarlar falan bu şekilde satıyorlar. Sri Lanka'dan gelmiştim. Orada tarçın çok yaygındı. Dünyanın en iyi tarçınları oradaydı. Burada da bakın hemen tarçınlar çıktı. Çinliler deyince genelde hep şey diyorlar. Ya Çinliler böcek yiyor, Çinliler ot yiyor, işte kabuk yiyor. Şimdi Çin'de daha önce çok büyük bir kriz oluyor. Açlık krizi oluyor. İnsanlar o dönemde ağaçların kabuklarına dahi tüketmişler. Şimdi bu da neye sebep olmuş? Hangi bitkinin yenilebilir olduğunu, hangi bitkinin şifa verdiğini biliyorlar. O krizi böyle bir fırsata çevirmişler. Bunun yanında tabii ki yeme alışkanlıkları da bizimki gibi değil. Kıtlıkla beraber insanlar birçok protein ihtiyacını böceklerden almış. Sonra da hayatlarında kalmış. Ben bunu duyduğumda şaşırmıştım. Çünkü ben de eskiden aman ya işte bilmem ne böcek yiyor deyip böyle sadece onu biliyorduk konuyla alakalı ama ondan daha fazlasıymış. Buradan geçerken de hemen böyle size bir bahsetmek istedim. İzin aldım, izin verdiler. Şimdi yolculuğum devam ediyor. Yolla giderken abi bir diğer yemek pazarı. 2 katlı. O kadar çok yemek pazarı görüyorum ki yemek yiyecek o kadar mekan var ki ya bununla alakalı muhakkak bir istatistik vardır diye düşünüyorum. Burası biraz daha böyle yaşlıların geldiği bir yer gibi hissettim. Aynı şekilde işte helal ve işte helal olmayan yemeklerin artıklarını buraya koyuyorlar. Abi yine hijyenik, dikkatimi çeken tek bir şey var. Abi buranın tertemiz olması. 150 liraya, 200 liraya yemekler. Pirinç bile 0,5 Singapur doları. Bence burası çok uygun bir yer. O yüzden böyle emekli tayfa hep burada.
yaşlı insanlar. Özellikle hani yemek yapmak istemeyenler ki burada bizim ülkemizdeki gibi böyle yemek yapayım kültürü de yok. Kahvaltı kültürü yok. Kahvaltıda tam olarak bunu yiyorlar. Bakın. Ve yürü Allah yürü. Ayaklarıma kara sular indi. Nereye geldik? Abi Arap ve Müslümanların yaşadığı, Türklerin restoranlarının bulunduğu, Malezyalı Müslümanların, Hintli Müslümanların dükkan, restoran açtığı bir mahalle, bir bölgeye geldik. Burada Türk restoranları var. Hem bir gidelim, Türklere selam verelim. Varsa çaylarını içelim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.